Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben de canım memleketim olan Kayseri'me hoş geldim. Burada gerçekten bir sürü tanıdığım insan var ve onları görmek şu anda beni çok mutlu etti. Ben bugün buraya sizlere güzellikle ilgili deneyimlerimi anlatmaya geldim. 87 yılında Kayseri'de 4 çocuklu bir ailenin ikinci ve tek sarışın kız çocuğu olarak dünyaya geldim. Şimdi başlangıç cümlemi böyle seçmemde özel bir sebep var. Çünkü Kayseri'de sarışın çocuk görmek çok zordur. Genellikle esmer ve kumral ağırlıklı bir gen havuzu mevcut. Eğer sarışın bir çocuk görürseniz de onun bir Çerkes çocuğu olduğunu varsayarsınız. Tabii o sıralarda benden 5 yaş büyük olan ablam da henüz bu sosyal kodlamaların farkında değildik. Ben zaten küçük bir bebektim. Ablam da heyecanla kardeşini bekleyen 5 yaşında bir çocuktu ve o güne kadar gerçekten üzerine titrenilerek büyütülmüştü. Ve bu harika hayatında kardeşiyle paylaşmak için can atıyordu. Tabii o sıralarda doğum yapan annemi ve beni, yani bebeği görmeye gelen konu, komşu, akrabalarımız belki kötü niyetleri olmaksızın ama kesinlikle düşüncesizce benim ne kadar beyaz bir çocuk olduğuma, mavi gözlerime, sarı saçlarıma övgüde bulunarak "Aa, bu kız kime çekmiş ya, hiç ablasına benzemiyor" diyerek daha ilk günden ablamı bana düşman ettiler. Evet efendim, böyle oldu. Daha sonrasında ablamla böyle inişli çıkışlı bir çocukluk hayatımız oldu. Ablam beni hep içten içe çok sevse de bazen bana nedensizce çok eziyet etmiştir. Ama ben bununla ilgili onu asla suçlamadım. Hiçbir zaman da suçlamadım. Hatta büyüdüğümüzde bunları konuşarak, hatta bunlarla dalga geçerek kardeşliğimizin tadını çıkardık. Yani şu anda aramız gayet iyi, her şey yolunda. Sağ olun. Tabii o sıralarda bu övgüleri alırken bunun benim hayatım için daha sonrasında çok belirleyici bir şey olduğunu tabii henüz o zaman bebekken ben bilmiyordum ama daha o zamandan övgü ve güzellik tehlikelidir. Başkalarının seni düşman bellemesine neden olur inancımın ilk tohumları atılmış oldu. Tabii ablamla bu süreçler geçtikten sonra benim okul hayatım başladı. İlkokul, işte ortaokul, lise, üniversite, hatta daha sonrasında iş hayatımda bile bu nedensizce düşmanca olan tavırları gördüm. Ve bir süre sonra bu tavırları artık o kadar iyi tanır hale geldim ki gördüğüm yerde hemen şak diye algılar oldum. Uzmanlık alanım gibi bir şey oldu yani. Tabii o sıralarda tekrar ergenliğime dönecek olursak, o yıllara dönecek olursak, o sıralarda ben de kendini tanımaya, keşfetmeye çalışan genç bir kızım. Yani bunu da unutmayın. Benim de hayata dair bilmediğim bir sürü şey var, öğrenmeye, keşfetmeye çalıştığım bir sürü şey var. Ben de insanlar tarafından sevilmek, arkadaşlarım tarafından sevilmek, olduğum gibi kabul edilmek istiyorum. Ama böyle düşmanca bir tavır gördüğüm zaman da çok kafam karışıyor ve üzülüyorum. Tabii bir süre sonra boyum uzadı benim ergenlikte. Bayağı bir boy attım. İyice fenalaştı durum. Ve ben artık kendimi saklamanın yollarını aramaya başladım. Daha böyle içe kapanık, hüzünlü, arkadaş edinmeyi çok isteyen ama çekingen biri oldum. Tabii bu daha sonrasında benim bedenime de yansıdı. Daha böyle omuzlarım öne düşük bir duruşum oldu. Saçlarımı kısacık kestirdim. Gözlerim bozuk olmadığı halde annemden ve babamdan gözlük dinlenen bir genç kıza dönüştüm. Yani kısacası Ugly Betty olmak istedim. Sonra üniversite yıllarımda son yıllarına doğru hayatıma oyunculuk girdi. Ve hiç tahmin etmediğim bir şekilde bana çok iyi geldi. Çünkü kendimi, insanları, daha doğrusu insanı anlamaya dair ve araştırmaya dair bir süreç başladı beynimde. Ve ben bir fark ettim ki ben başta kendimi anlamıyor ve kabul etmiyorum. Bu benim için çok sarsıcı oldu. Ve zamanla şunu da anladım ki başkaları beni tehdit olarak görmesin diye ben kendimi olabildiğince küçültmüşüm.
Ee, Mesela birisi bana ne kadar güzelsin diye bir iltifatta bulunduğunda asla teşekkür ederim diyemezdim. Ya basit bir teşekkürü edemezdim. Hemen olur mu sen daha güzelsin, ay o senin güzel bakışın, ben güzel değilim aslında sen öyle sanıyorsun falan diye böyle resmen o insanın o iltifatını da ağzına tıkardım. Bu tavrım o insanları da çok huzursuz ederdi ve rahatsız ederdi. Yani onların asla herhangi bir irtifatta bulunmasına izin vermezdim. İşin trajik yanı ben kendime de hiçbir konuda izin vermezdim. Hayatı yaşamaya, en azından kendi huyumun suyumun tadını çıkarmaya izin vermezdim. Sonrasında o dönemlerde İstanbul'da artık yaşamaya ve oyunculuk yapmaya başlamış, bir yandan oyunculuk eğitimlerime de devam eden 23-24 yaşlarında genç bir kadın oldum. Ve içimden böyle bir isyan koptu. İçimden bir ses bana dedi ki yeter ya, bırak ya dedi. Bırak dedi, yani bırak biz de şu hayat neymiş birazcık yaşayalım dedi. O dönem yine bir fark ettim ki benim bu okul yıllarından düşmanca tavırlar gördüğüm arkadaşlarım, hatta ablam bile her gün benimle değilken ben onların hayaletlerini sırtımda taşıyorum sanki. Yani onlar artık benim gündelik hayatımın bir parçası değiller. Hiçbirini görmüyorum. Hatta ablam bile benim gündelik hayatımın bir parçası değil. Artık onlar benim hayatımda yoklar ama ben onlarla yaşamaya devam ediyorum. Ve buna bir son verme kararı aldım. Dedim ki ben de kendimi istediğim gibi özgürce yaşayacağım. Çünkü özümde aslında böyle ön planda olmayı seven, insanlarla sohbet etmeyi seven, doğal biriyimdir. Ve bunu baskılamama kararı aldım. Mesela birisi bana iltifat ettiğinde gayet sevinçle ve gülümseyerek teşekkür etmeye başladım. Hatta o dönem dedim ki kendi kendime, eğer birisi daha beni gördüğünde hiç merhaba bile demeden, tanımadan bir tehdit olarak görüyorsa bu onun sorunudur dedim. Ve kendimi özgür bırakma kararı aldım. İlk defa kendime topuklu bir ayakkabı aldım. Çünkü boyum uzun olduğu için asla topuklu giymemem gerektiğini düşünürdüm nedense. Saçlarımı uzattım ve içimden geldiği gibi herkesle sosyalleştim. Bakın tam bu kısımda çok enteresan bir şey var. Aslında onu paylaşmak istiyorum sizlerle bugün. Burada çok enteresan bir tavır var. Burada anlatmaya çalıştığım, altını çizmeye çalıştığım şey güzellik değil. Sizler de bir düşünün şimdi, hayatınızda mutlaka sizin de tanıdığınız, kendisini olduğu gibi, iyisiyle kötüsüyle kabul eden, kendi doğalını yaşayan herhangi birini gördüğümüzde, herhangi öyle birinin yanına gittiğimizde bize de bir sevinç ve rahatlama gelir. Şöyle bir örnek daha vereyim. Çünkü biz o insanların yanına gittiğimizde bir sevinç ve rahatlama hissederiz. Onlarla sohbet etmek, konuşmak, takılmak isteriz. Çünkü o insanlar doğaldır. Mesela herhangi bir ormanda, parkta gezdiğinizde, sizlerin de bedenlerinizde ve ruhunuzda bir rahatlama ve huzur hissettiyseniz eğer, bu buna benzer bir his. O dönem bunları düşünürken bir yerde şöyle bir cümleye denk geldim ve bu beni çok etkiledi. Orada diyor ki, bu arada ablamla benim çok güzel bir fotoğrafımız vardı, onu açabilir miyiz? Onu size göstermeyi unuttum, konuşmaya daldım. Bakın efendim, bu ablamla ben. Ablacığım. Şimdi o okuduğum cümlede şöyle bir şeyden bahsediyor. Bizler doğaya gittiğimizde, doğada vakit geçirdiğimizde insanlar, yani doğada vakit geçirdiklerinde kendilerini çok huzurlu hissederlermiş. Çünkü doğa onları takmazmış. O kendi akışında akmaya, doğalında akmaya devam edermiş. Yani doğaya gittiğimiz zaman bizlerin de bedenlerinde ve zihinlerinde bir rahatlama olurmuş. Tıpkı kendi doğalını kabul eden, kendini olduğu gibi kabul eden insanların yanında hissettiğimizdeki gibi. O yüzden
Son cümlelerim şu şekilde özetlemek istiyorum. Ee, Benim bütün bu deneyimlerimden çıkardığım sonuç şu oldu. Bugün insanın kendisine destek vermesinin, kendisine şefkatle yaklaşmasının ve doğalında olduğu kişiyi olduğu gibi kabul edip onu yeşertmesinin bu dünyada yapılabilecek en büyük iyilik olduğunu düşünüyorum. Kendinizi onurlandırın, onunla ilgilenin ve asla yalnız bırakmayın. Çünkü hiç düşündünüz mü bilmiyorum ama onun sizden başka kimsesi yok. Teşekkür ederim.